Herkese Amasra'dan merhaba. Merhabalar. Biz size şimdi karavamızın içini anlatmak istiyoruz. Buyurun hep birlikte karavamızın içine gidelim. İçinde saklama alanları çok önemli. Çünkü küçük alan olduğu için birçok depolama alanınıza ihtiyaç olabiliyor ve onları iyi kullanmanız gerekiyor. Bizim 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane üstte saklama dolabımız var. Bir tanesi bu. Burayı biz depo, ardiye, yazlık kışlık ayakkabı dönüşümü vesaire gibi şeyleri değerlendirmek için kullanıyoruz. Burası, şöyle açayım. Birinci kitaplığımız, evraklarımız vesaireler. Burası ikinci kitaplığımız. Bu bölme yatarken giydiğimiz pijamalarımızı koyduğumuz dolap. Burası da havlularımızın olduğu dolap. Ben de şimdi size ince detayları anlatacağım. Araç giderken dolap kapaklarımızın açılmaması için bu şekilde bir kilitli sistemimiz var. Buna bastığınız zaman dolabı kilitliyor. Dolabımız açılmıyor dolayısıyla. Bir daha bastığınız zaman dolap açılıyor ve ayrıca tutamaçı oluyor. Bu şekilde açabiliyorsunuz. Bunlar bizim okuma lambalarımız. Gece yatarken Nil'i rahatsız etmemek için bunları kullanıyoruz. Bu şekilde oynayabiliyor. 3 köşede var. Bir tane bu köşede. Bir de bu köşede var. Sinekliklerimizi anlatayım. Bunu da çok merak ediyorlar. Normalde tümü açık hali bu şekilde. Perde olarak kullanmak istediğiniz zaman bu şekilde. Sadece sineklik olarak kullanmak istediğiniz zaman bu şekilde. Yani bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Ortadan açtığınız zaman da tamamı açılıyor. Bütün camlarımızda bunlar var. Sürgülü kapıda ise sinek için ya da işte bilimum böceklerin girmemesi için kullandığımız şöyle bir perdemiz var. Bu kış olduğu için hiç kullanmadık uzun zamandır. Bu şekilde de perdemizi açıyoruz. Bu dolabı göstermedi Zeynep size. Bu dolapta da bizim şarj aletlerimiz, işte elektronik aletlerimiz, kablolarımız vesairemiz var. Bir de dolabın içerisinde 5 tane USB çıkışı bulunan bir sistem yaptık. Bu sistemle bütün USB çıkışlı şarjlı aletlerimizi şarj edebiliyoruz. Hepsi de dolabın içinde oluyor. Hiçbir şekilde dışarıda kablo kirliliği olmuyor. Elektrik sistemimiz de burada. Nil'in altında. Nil'cim şöyle göstereyim. Hadi gel. Gel tamam. Hatta beraber gösterelim. Gel yanıma. Aç bakalım. Buradan açabilirsin. Elektrik sistemi için detaylı bir video çekeceğim. İnvertörümüz var. Altında aküler var. Sigortaları vesairesi hepsi burada. Yani bütün elektrik sistemimiz burada. Orayı kapatalım. Prizlerimiz de bir tane şurada prizimiz var. Bir tane burada prizimiz var. Tamam Nilcim açma artık orayı gel. Anlattık. Anlattık prizleri. Bebastomuz. Buradan ayarlayabiliyorsunuz derecesini. Hem suyu ısıtıyor hem içeriği ısıtıyor. Ayarladığınız derecede de kalıyor sabit bir şekilde. Lambalarımızın düğmesi de şu şekilde dokunmatik. Böyle sadece dokunmanız yeterli oluyor. Ön tarafa geçmek için, sürgülü kapıyı açmadan ön tarafa geçmek için kullandığımız kapımız da bu. Bu şekilde küçük bir kapı. Bunun için bizim de kilo almamamız gerekiyor zaten. Nilcim gösterir misin nasıl geçip geliyoruz içeriye? Sen geç, hemen geleceksin. Aferin. Şimdi geri gel. Süper, çak.
yaşama alanımız. Bu köşe koltuk açıldığında 1.75'e 2.15'lik kocaman bir yatak oluyor. Altları yine depolama alanı. Şöyle gösterebiliriz. Şunu açalım. Hop. Tamam. Bunu kapatalım. Gel şimdi bunu açalım. Evet. Şunu şöyle yapalım. Sen bana yardım edersin değil mi? Hadi 1, 2, 3. Hop. Bunu alalım. Bunu alalım. Haydi. Buraya koyalım. Tamam. Bu alanda yataklarımızın, uyku matımızın, yastıklarımızın ve diğer sakladığımız ürünlerin olduğu bölme. Atalım onu, gel. Şimdi sizlere giysilerimizi sakladığımız gardırobumuzu anlatacağım. Bu iki dolap özgürce bana ait. Bu iki dolap da Nil'e ait. Şöyle şundan başlıyorum. Anne Efendim? bak şurada değişik bir şey de oldu. Evet. Bunu veren misin? Burası eşyalarımızın olduğu bölme, astığımız bölme. İşini veren Al bir tane. 2 tane çekmece var. ben senin 3 yaşına gideceğim. Ben dolabımı anlatmak istiyorum. Hadi bakalım, gel. Önce burayı açalım. Neleri var anlat bakalım. Böyle kuzum var. Evet, başka ne var? Kafalarım. Evet. Onları göstereceğim. Şimdi gösterme, anlat. En son gösteririz. Burnu da Dur, açalım. orayı da açacağız. Şimdi burayı anlatabilirsin. Burada nelerin var? Anne Efendim? bak. Evet, elbiselerin var. Bunu deneyeceğim. Onu sonra deneyeceğiz. Burada havluların var. 2 tane Ama çekmecen deneyeceğim. var. Ama değil mi? Şimdi değil bir tane. Lütfen. Burayı da açalım. Bak, bunları da gösterelim. Burada çoraplarımız, atletlerimiz var. Evet, lacivert çorap. Kapat bunu. Anne. Evet, bir tane bunu da kapat. Şunu da açalım. Burada nelerimiz varmış? Aa, yazlıklarımız vardır. Gösterelim şöyle. Ve şu an benim. Evet, tamam. Şimdi burayı da kapatıyoruz. Nil'in dolabı bu kadar. Benim dolabım bu kadar. Burası da bizim küçük şirin mutfağımız. 2 tane üst dolabımız var. Şöyle açıyorum. Burada tabaklarımız, bardaklarımız mevcut. Burada tencerelerimiz, çaydanlığımız, diğer kullanmamız gereken aletlerimiz var. Burada deniz manzaramız var. Almazsak malzememiz. Bu elektrikli ocağımız. Bu mutfak üstü aydınlatmamız. Bu baharatlarımız. Bu tuvalet banyo havalandırmamız. Bunlar ledli ışıklarımız. Mavi olduğunda kapalı oluyor. Bu kahvelerimiz çok temiz. Şuraya geldiğimizde bir adet kaşık çatal çekmecemiz var. Ama kocaman yandılar. Bu şekilde bayağı derin uzun bir çekmece. Tamam. Tatlım, gel altı da anlatalım. Kapatalım bunu. Mama kocaman. Bu köşe Özgür'ün daha sonradan ilave ettiği bir köşe. Bulaşıklığımızı koyduğumuz bir bölüm. Burası sayesinde mutfağımız biraz daha genişliyor. Şöyle göstereyim ben. Şöyle kapatıp açmalı bir aparat. Açıldığında da buradaki girişimizi engellememiş oluyor. Bu bizim buzdolabımız, tezgah altı. 140 litre, 220 volt ile çalışıyor. Şurada şöyle minik bir kilidi var. Hareket halindeyken dökülüp
saçılmasını önlemek için. Evyemiz, ev tipi lavabomuz. Bu tarafı sıcak, bu tarafı soğuk su. Bizim aracımızda sürekli sıcak su hali hazırda bekliyor. Bu taraf ise yine mutfağımızı daha geniş, daha kullanışlı hale getirmek için ilave ettiğimiz bir bölüm. Böyle askılarla aktif hale getirdik. Burada döküm tavamız, cezvemiz, fındık, ceviz, soğan, patates, sarımsak ve benzeri gıda ürünlerimiz, astığımız bölmemiz oldu. Bu şekilde çok kullanışlı, çok pratik bir mutfak haline gelmiş oldu. Şimdi burada bizim mutfağımız var. Evet, ellerimizi yıkıyoruz orada bazen, değil mi? Bulaşıklarımızı yıkıyoruz. Orada bizim Elmalarımız var, evet. yiyoruz. Yiyoruz. Biz karavanımızda yaklaşık 14 aydır her şeyimizi elektrikli kullanıyoruz. Elektrikli ocağımız, elektrikli kahve makinamız, elektrikli çamaşır makinamız, saç kurutma makinamız ve ev süpürgemiz mevcut. Karavanda tüp ve tüple bağlantılı hiçbir şey yok. Şimdi burada elektrikli ocağımız var. Evet, orada Nile yumurta pişiriyoruz. Değil mi anneciğim? Burada pişiriyoruz. Çorba pişiriyoruz. Başka yemekler yapıyoruz. Değil mi? Aslında sebze yapıyoruz. Sebze de yapıyoruz tabii ki. Ben yiyorum. Artık sen onu da yiyorsun. Çok sağlıklı çünkü, değil mi? Evet. Biz karavanımızda bütün aletlerimizi elektrikli kullanarak hem pratiklik sağlıyoruz hem de geri dönüşüm açısından hem çevreye hem de kendimize fayda olduğumuzu düşünüyoruz. Hem Bütün aletlerimizi, bütün aletlerimizi öyle kullanıyoruz. evet, kahve makinemiz de elektrikli, ocağımız da elektrikli, çamaşır makinemiz de elektrikli. Orası elektrikli. Evet, o çöp tenekemiz. Çok Mutfağımız çok güzel değil mi? güzel. Burayı da elle. Gel. Hop. Bak, çok güvenli. Çünkü burada güvenlik kilidi var değil mi? Evet, Evet, değil mi? aynen. İçeride tüp, gaz vesaire yok. Ocağımız da dijital. Evet. Şöyle kilidi var. Açtığınızda, kapattığınızda size uyarı ışığı olarak gösteriyor. Şurada iki ocağın da ayrı kontrol paneli var. Zamanlaması var. Evet, ocağın hem kullanımı hem temizliği çok kolay. Ayrıyetten bir de burada bir camımız olduğu için böyle cereyan yaptığı anlarda bir yangın tehlikesi vesairesi olmuyor. Çünkü elektrikli, kendi güvenliği, kendi emniyet sistemi var. Erzak dolabımız. Şimdi banyo tuvaletimize sıra geldi. Bizim karavanımızda hem banyo hem tuvaletimiz mevcut. Kapat. Tamam, kapatacağım anneciğim, bir dakika. Biz hiçbir ihtiyacımızı hem tuvalet hem banyo konusunda dışarıda gidermiyoruz. Şu şekilde. Banyomuz krom kaplama. Nil banyoda aynen bu şekilde yıkanıyor. Yıkanıyor be. Yıkanıyor. Nil'in üzerinde durduğu kullandığımız kuru kompost tuvaletimiz. Şu gördüğünüz 3 katlı çamaşır kurutma askımız. Kışın çamaşırlarımızı burada kurutuyoruz. Aracımızın duvarları çam lamberi kaplama. Mobilyalarımız ise masif çam ağacından yapıldı. Biz aracımızda sağlığa zarar verecek hiçbir malzemeyi kullanmamaya özen gösterdik. Bu sebeple aracımızda MDF, kontraplak, su kontrası, taş yünü, cam yünü gibi ürünler bulunmuyor. Ayrıca mutfak tezgahımız da meşe ağacından yapıldı. Ahşap ürünlerimizde cila ve vernikte kullanmadık. Bunun yerine keten yağı kullandık.